20 yaş dişinizi ağrımıyor diye çektirmeyi ertelerseniz, eğer diş fırçalarken dişiniz kanıyorsa, gece diş sıkmanın asıl sebebi gülüş dizaynındaki Allah'ın hikmeti. 20 yaş dişlerimizin çıkamama sebebi asla evrimsel değildir. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak. Diş hekimiyim ve ortodonti uzmanıyım. Kendi kliniğimde çalışmaktayım ve ortodonti ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmaktayım. Ortodonti ne demek? Evet, ortodonti dişlerin ve çenelerin düzgün hizalanmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Yani biz çapraşık dişleri, yamuk dişleri, çeneler arası ilişkileri, mesela alt çene önde olabilir, üst çene geride olabilir. Bunları düzeltimini biz ortodonti ile yapıyoruz. Şeffaf plak tedavisi nedir? Evet, şeffaf plak tedavisi teknolojinin son artık 3 boyutlu yazıcılarla gelişmesiyle beraber biz dijital olarak ağız içerisini ilk önce ölçüsünü alıyoruz. Eskisi gibi böyle ölçülerle, hamurlarla bir şeyler ısırtarak bir şey almıyoruz. O ölçüyü ilk başta bilgisayar ortamında düzeltme yapıyoruz. Bütün statik hesapları yaparak. Daha sonra şeffaf plaklar üretiliyor. Ve bu şeffaf plaklarla biz dişleri bir kalıbın içerisine sokuyoruz. Her plak bir hafta kullanılıyor. Daha sonra ikinci bir plak geliyor. Sonra üçüncü bir plak geliyor. Biz burada o plakları taktığımız zaman aynı bir kek kalıbının içerisine giriyor gibi o dişlere bir miktar kuvvet veriyoruz. Kuvvetler işte biraz önce dediğim gibi tellerle de verilebilir, belli bir süre uygulanması gerekiyor. Şeffaf plaklarla da verilebilir. Bu şeffaf plaklarla verildiği zaman daha estetik, daha konforlu, çiğnemesi, yemesi daha rahat oluyor. Biraz daha hızlı hareket ediyor. Çünkü orada fazla kuvvetler de vermiyoruz. Çünkü fazla kuvvet verdiğimiz zaman vücut hemen bize orada dur diyor ve kuvvet de yavaşlıyor. Onun için kuvvetleri ayarlayabildiğimiz zaman, biz orada diş hareketinin mekaniğini daha iyi anlayabildiğimiz zaman o zaman belirli bir kuvvet oradaki kan damarlanmasını bozmayacak, hiyenizasyon dediğimiz dokuyu oluşturmayacak, camsı yapı oluşturmayacak bir kuvvet verirsek dişler çok daha hızlı hareket ediyor. Doğru diş fırçalama tekniği nedir? Dişlerimizi normal yukarıdan aşağı fırçalamamız evet önemli. Ama doğru teknikle fırçalamamız lazım. Nasıl olacak bu doğru teknik? Diş prizmaları dikey olarak yaratılmış. Yani siz halıyı süpürürken bir süpürme yönü vardır. Bunu ev hanımları çok daha iyi bilir. O süpürme yönü de bizim yukarıdan aşağı doğrudur. Yani biz bu şekilde sağdan sola değil, süpürme yönü diş prizmaları yukarıdan aşağı yaparsak çok daha efektif bir fırçalama sağlayacağız. Bir de tabii diş etlerinin arasındaki o ceplere yiyecek artıkları çok doluyor. Oraya 45 derece açıyla diş etleri ile dişin birleştiği yerdeki yiyecek artıklarını çıkartırsak bu da diş taşı gibi birikimlerin oluşmasına engel oluyor. Çünkü o yiyecek artıklarını çıkartmazsak oradaki yiyecek artıkları tükürükteki kalsiyumla birlikte birleşiyor ve orada taşlaşıyor. Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi? Evet, diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Özellikle diş taşları biriktiği zaman o dişlerdeki o yemek artıkları temizlenmediği zaman tükürükteki kalsiyumla beraber taşlaşıyor ve onları temizlenmediği zaman onların üzerine bakteri birikimi başlıyor. Ve o bakteri birikimiyle beraber oradaki bakteriler yine asit üretmeye başlıyor. Bu sefer dişleri değil, dişleri çevreleyen kemikleri eritmeye başlıyor. Yani periodontal hastalık başlıyor. Burada periodontal hastalık dediğimiz diş eti iltihabı ile beraber diş etlerinde kanama başlıyor. Aslında orada diş eti kanaması vücudun verdiği bir sinyal. Bakın orada çok önemli, dişlerimizi fırçalarken vücut bir sinyal veriyor. Diş etlerinde problem var. Mutlaka bu önlemini al. Bir diş doktoruna veya işi bilen birine git veya daha iyi fırçala. Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı aslında bir sinyaldir. Vücudumuzun verdiği çok önemli bir sinyal. Çünkü dişimiz ağrımaya başladığı zaman orada mutlaka bir çürük başlangıcı var demek. Yani dişlerimiz çürümeye başladı.
Bunu bizim hissetmemiz bile çok büyük bir mucize, çok büyük bir rahmet. Çünkü eğer ki biz o dişlerdeki çürüğü hissetmezsek o çürükler büyüyüp sinirlere ulaşıp daha sonra sinirlere enfekte edip ve dişlerdeki kanalları ve oradaki sinir dokusunu iltihaplandırıp dişin ölmesine, o pulpa nekrozu dediğimiz dokunun hasar almasına ve ölmesine sebep oluyor. O da tabii çok daha büyük ağrılar yapıyor. Bu ağrılar ilk başta hafif bir çürük olduğu zaman belki soğuğa, sıcağa, tatlıya karşı ağrılar olabiliyor. Hemen diş hekimine gitmemiz gerekiyor. Artık o noktadan sonra mutlaka o çürüklere müdahale edilmesi gerekiyor. Eğer ki müdahale etmezsek bu sefer o çürük birazcık daha ilerlediği zaman bizim kanal tedavisi dediğimiz sinirleri iltihaplandırıyor ve onları da almak gerekiyor. Uyutarak diş tedavisi kimlere uygulanır? Biz bazen çok korkan veya işte çocuk hastalarımızda dişlerimizi tedavi etmek için genel anestezi kullanıyoruz. Yani sedasyon veya genel anesteziyle biz halk arasında uyutarak tedavi ediyoruz. Hastane ortamında biz genel anestezi uzmanıyla beraber çalışarak hızlı bir şekilde çocuk hastalarda özellikle dişlerini hiç oturmayan, durmayan, ağzını açmayan çocuklarda bir seansta bütün ağzındaki işlemler bitebiliyor ve bu çok konforlu oluyor. Tabii bu psikolojik olarak da diş hekimi korkusu ileride yaşanmaması adına çok kıymetli. Bazı hastalarımız bunu küçükken yaşamış olabiliyor. İleride büyüdükleri zaman diş hekimi koltuğuna oturmak istemeyebiliyorlar. Bunun için bizim genel anesteziyle bazı hastaları tedavi etmemiz bizim için çok konforlu oluyor. Ve hasta için tabii ki. Çürük dişler tedavi edilmezse ne olur? Çürük dişler tedavi edilmezse o çürükler sinire kadar yayılabilir. Ve o sinire yayıldığı zaman artık kanal tedavisi yapmak gerekiyor ve o sinirleri almak gerekiyor. Onun için çürük tedavisi eğer ki tedavi edilmezse dişler çekime kadar gider. Ve o noktadan sonra da diş çekimi şart olabilir. Yani çürüyen dişler tedavi edilmediği zaman maalesef çekime kadar gidebiliyor. Onun için mutlaka bunu ertelememek gerekiyor. 20 yaş dişleri çekilmezse ne olur? Evet, 20 yaş dişleri çekilmediği zaman çeneler eğer darsa ve dişlere yer sağlayamadıysa dişler sürmek istiyor. Sürmek istediği için diğer dişleri itiriyor ve ortodontik olarak çapraşıklığa sebep olabiliyor. Tabii bu sistemin bozulması anlamına geliyor ve ileride eklem problemleri, diş çapraşıklıkları ve eğer ki yarım çıktıysa da orada iltihaplanmalar meydana gelebiliyor. Günümüzde 20 yaş dişlerinin çıkamama sebebini evrim olarak söylüyorlar. Ne demek istersiniz? Evet, günümüzde 20 yaş dişlerinin çıkamama sebebi evrim değildir. Doktor Beck, ünlü bir ortodontist, 1950 yılında bir araştırma yapıyor. Avustralyalı aborjinler üzerine o balta girmemiş ormanlardaki eski beslenme alışkanlıklarına sahip yerlileri inceliyor ve bir teori ortaya atıyor. Doktor Beck şunu görüyor. O lifli beslenen, pişmemiş belki et yiyen, sert beslenen aborjin toplumunda bütün 20 yaş dişleri çıkmış. Bütün dişler düzgün sıralı, dişlerde de çürük yok ve muntazam sıralanmış. Ve buradan 20 yaş dişlerinin çıkamama sebebi bizim günümüzde yediğimiz yumuşak gıdalar. Yani biz eskisi gibi taş fırın ekmeği yemiyoruz. Şimdi düdüklü tencerelerde yumuşacık etler yiyoruz. Bu yumuşak beslenmeyle beraber dişlerimiz aşınmıyor. O dişlerimizde amortisör var demiştik. Çene kemiğinin içerisinde liflerle bağlı aynı bir sandalın binlerce iple denizin üzerinde salınabildiği gibi dişler de kemiğin içerisine belli bir müddet bir salınma hareketi yapabiliyor. Bu salınma hareketiyle Doktor Beck lifli besinleme ile beraber doğal aşınma teorisini ortaya atıyor. Yani lifli ve sert beslenirsek, dişlerimizi kullanırsak dişlerimiz aşınıyor ve dişlerimiz aşınarak dişlerimiz doğal olarak öne doğru geldiği için arkadaki 20 yaş dişleri de çıkacak yer buluyor. Tabii yiyecek artığı kaçan yerlerde kontak noktaları değil, kontak yüzeyleri olduğu için aşınmadan dolayı dişlerimizin arayüz çürükleri olmuyor ve dişlerimiz muntazam sıralanmış oluyor. Yani Doktor Beck'in 1950 yıllarda yaptığı çalışmayla aslında 20 yaş dişlerinin artık ihtiyaç olmadığı ve evrimle alakalı olduğu tezi de boşa düşmüş oluyor. Bizim 20 yaş dişlerimizin çıkamama sebebi çok yumuşak ve lifli beslenmemiz ve lifli beslenmediğimiz için, yumuşak beslendiğimiz için de dişler birbirine yeterince esneyip sürtünüp aşınamıyor ve öne doğru gelemediği için arkadan 20 yaş dişlerimiz gelemiyor. Tamamen olay bu şekilde. Onun için biz mümkün mertebe lifli beslenmeye çalışalım. Ama tabii 20 yaş
dişlerimizde çıkamadıysa 20 yaşına kadar lifli beslenemedik, yumuşak beslendiysek onları da çektirmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da sistemi bozabiliyor. Diş sıkma nedenleri nelerdir? Evet, diş sıkmanın sebebi çenemizin düzgün kapatılamaması. Evet, stres bunun bir faktörü ama her stresi olan da diş sıkmıyor. Biz sağ ve solu eşit basmadığımız zaman vücut bunu gece dengeye getirmeye çalışıyor. Aslında diş sıkmanın sebebi vücudun tamir mekanizması. Vücut bunu sağ ve solu sıkarak dengeye getirebilirse diş sıkmayı kesersiniz. Ama eğer ki dişler çekildi, bayağı bir problem var ve dengeye gelmiyor. Bu zaman biz o dişleri olması gereken yerlerine getiriyoruz. Sağ ve solu eşit basacak hale getirdiğiniz zaman diş sıkma kesiliyor. Evet, burada diş sıkmayla beraber eğer ki baş boyun ağrısı, kulaklarda işitme kaybı oluyorsa o zaman durum ciddi manada şiddetlenmiş demek. Mutlaka bir ortopedi ve ortodonti uzmanına gelip bu konuyla ilgili görüş almanız gerekiyor. Çünkü bunun da ilerlediği zaman eklemlerdeki problemlerin tekrar tamir olması gerçekten orası kıkırdak doku olduğu için de zor oluyor. Diş beyazlatma nasıl yapılır? Evde diş beyazlatmak mümkün müdür? Evet, diş beyazlatmayı evde yapılmasını çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü o İşte hidrojen peroksit bazlı diş ağartıcılar, kimyasal maddeler ve işte dokulara zarar verebiliyor. Onun için evde çok yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Klinik ortamında yapılmasında bir zarar yoktur. Klinik ortamında tabii bu diş taşlarının ve plağın üzerine değil, dolgusuz, temiz dişin üzerine güzelce o hidrojen peroksit bazlı malzeme sürülüyor. Belli bir süre beklendiği zaman oradaki dişler ağrıyor. Bunu aynı çamaşır suyuna benzetebiliriz veya işte sizin lisenin ağartıcı malzemelerle beyazların daha beyaz olmasına benzetebiliriz. Aynı mantık. Dişlere bir zararı yoktur. Yapılabilir, güvenle uygulanabilir ama tabii ki mutlaka biz diş hekimi muayenehanesinde ve diş hekimi kontrolünde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Aft ve ağız yaralarının sebepleri nelerdir? Nasıl geçer? Aftların sebebi immün sistemi ve bağışıklık sisteminin sinyal vermesidir aslında. Çok önemli bir bulgu. Sinyal şu şekilde: eğer ki immün sisteminizde bir düşme olduysa, immün sistem bozuldu, vitamin ve mineralleriniz eksikse o zaman hemen vücut sizi uyarıyor. Oradan size ağzınızda aft çıkıyor ilk önce. Onun için ağız yaraları ve aftları vücudun verdiği en önemli sinyallerden bir tanesi. Eğer ağız yaranız ve aftınız çıkıyorsa ve bu sürekli tekrarlıyorsa bu immün sistemle ilgili bir problem olduğunu gösterir. Bazı değerleriniz ve vitamin değerleriniz düşmüş olabileceğini ve minerallerin düşmüş olabileceğini gösterir. Mutlaka bir kan tetkiki yaptırmakta fayda var ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımı bizim doğal olarak gülüşümüzü tasarladığımız ve bunu da altın orana bağlı yaptığımız bir dijital tasarımdır. Yani biz fotoğraflarımızı alıyoruz, gülüşümüzü analiz ediyoruz. Bu analiz üzerinde bir takım matematiksel hesaplar yapıyoruz. Tabii bu matematiksel hesaplamalar biliyorsunuz ki doğada ve her yerde olduğu gibi bizim altın oran dediğimiz, yani kutsal oran, divine proportion dedikleri altın orana göre yapılıyor. 1.618'e göre yapılıyor. Bu doğada her şeyde var. Onun için insan vücudunda da yine bu altın oran var. İnsan vücudunda ilk önce parmağımızda var. Parmağımızda uzun kenarın kısa boğma oranı 1.618. Kolumuzun dirseğimizden oranı 1.618. Yüzümüzün uzun kenarıyla kısa kenarı arasındaki uzunluk 1.618. Çekirdek, ay çekirdeğinin spiral yapısındaki yapı 1.618'de ölçülüyor. Yapraktaki yapılar bunlarla 1.618'de, hayvanların üreme kategorisinde yine onların çoğalma stratejisinde 1.618 sayısı var. Burada biz dişlerde peki 1.618'i nerede kullanıyoruz? Bizim üstteki ana santral dişi dediğimiz büyük olan dişin küçük olan lateral dişe oranı 1.618. Köpek dişinin yarısı 618 ve buna göre bir çarpan yapıyoruz. Yani biz o fotoğrafları aldıktan sonra milimetrik cetvele koyup büyük dişin küçük dişe oranı, lateral dişe oranını 1.618 sayısına uydurmaya çalışıyoruz. Bu da doğada her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını söylüyor. Kamer suresi 49. ayette biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ayetine de bakabiliriz. Burada
Biz her şeyi bir ölçüyle yapıyoruz ve Allah'ın yarattığı o ölçüyü biz de doğal dişlerde kullanmaya çalışıyoruz. Aslında biz Allah'ın yaratma ölçülerini anlamaya çalışıyoruz açıkçası. Mesela dünyanın altın oranında da haritaya bakılırsak, gün doğumuna bakarsak Kabe'de dünyanın altın oranında, Mekke şehrinin kuzeyden batıya doğru altın oranından yine hesap edersek yine Kabe Mekke şehrinde 1.618 çarpanında. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ayeti de, bir kadere göre yarattık ayeti de burada gösteriyor ki gerçekten yaratılış tesadüfi değil, bir ölçüye göre yaratılmış. Onun için gerçekten biz sadece diş hekimleri olarak o yaratılışı ve o matematiği anlamaya çalışıyoruz ve ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. İslam'da temizliğin bu kadar vurgulanmasının sizce hikmeti nedir? Allah'ın bize emanet ettiği dişleri ve vücudu gerçekten çok kıymetli. Bakmamız gerekiyor. Zaten bakmadığımız zaman hemen uyarı veriyor. Hemen diş taşı oluyor, hemen çürük oluşuyor, hemen ağrı yapıyor, hemen sinyal veriyor, hemen diş eti kanaması oluyor. Bunların hepsi bir uyaran aslında. Yani orada vücut sizi bir uyarıyla temizlemeniz gerektiğini söylüyor. Zaten orada temizlemek zorunda kalıyorsunuz ama Allah'ın emaneti olan bu vücut ve dişlerimizi bakmamız da çok önemli. Burada temizlik imandan gelir diye bir hadisimiz de var. Bunun için biz mutlaka dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Bu diş fırçalamayla beraber ağızda bütün sağlık başlıyor. Eğer ağzımız sağlıklı olursa, diş etlerinde iltihap olmazsa immün sistemde rahat çalışıyor. Eğer diş etlerimizde iltihap olursa, immün sistem yani bizim bağışıklık sistemimiz ağızdaki iltihabı baskı almaya çalıştığı için kanser dair birçok mikrobu orada iki cephede veya üç cephede savaşmak belki zor olabileceği için kaçırabiliyor. Onun için ağızdaki mikropların önemi çok fazla. Ağızdaki mikropları mutlaka temizlememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de yine belirttiği gibi ümmetime zor gelmeyecek olsaydı her namaz öncesi misvak kullanmalarını emrederdim. Hadisi de bu diş fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiyor mu? Gerçekten diş fırçalama ve misvak kullanımı ve diş bakımı çok önemli ve sağlığın esas başladığı yer ağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da misvak hakkında hadisleri var. Misvakın diş sağlığı etkisi hakkında ne paylaşmak istersiniz? Evet, misvak Salvadora persista adında bir ağaçtan yapılıyor. Bu ağacın içerisinde bir takım enzimler var ve bakterilere karşı etkili. Onun için şimdi bazı diş macunları yapılıyor, misvak özlü. O misvak özünün içerisindeki o antibakteriyel ajanlar kullanılıyor. Ama tabii misvağın özelliği şu, misvağı kullanırken yukarıdan aşağı kullanırsınız. Yani programın başında da söyledim. Diş fırçalamanın, işte o halının tarama yönü gibi, halının temizleme yönü gibi diş fırçalama yönü yukarıdan aşağıdır. Sağdan sola değildir. Yukarıdan aşağı doğru temizlememiz de aslında halının temizleme yönü gibi dişlerin o prizmalarının ve tübüllerinin yukarıdan aşağı daha rahat temizlendiği, daha beyaz olduğunu bize göstermektedir. Onun için misvak kullanımı gerçekten çok önemlidir. Yukarıdan aşağı temizlendiği için çok da doğrudur. Onun için misvak kullanımını da öneriyoruz. Tabii yine diş aralarına yiyecek artıkları giriyor. Onları da mutlaka diş aralarındaki yiyecekleri diş ipiyle çıkartılmasını öneriyoruz. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanemi ben uzun zamandır takip ediyorum. Hayalhanemde Mehmet Hoca olsun, diğer arkadaşlar olsun çok güzel bilgiler veriyorlar. Ve bence şu anda günümüz toplumunda çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Toplumda görüyoruz artık uyuşturucu olsun, bir takım zararlı maddeler olsun kullanılması çok küçük yaşlara kadar inmiş durumda. Yani biz bu durumda, bu toplumda ne yapabilirizin aslında cevabı hayalhanem ve onların sohbetleri. Gerçekten çok büyük bir hizmet yapılıyor. Ben de uzun zamandır takip ediyorum. Gidip de geliyorum. Yani çok kıymetli ve temiz arkadaşlar. Pırıl pırıl arkadaşlar. Onun için takip etmeye devam edeceğim. Çok güzel hizmetler de oluyor. Onlarla sürekli beraber olmaya da çalışıyorum. Yaptıkları çok kıymetli. Takdir ediyorum. Çok teşekkür de ediyorum. Aynı şekilde hizmet etmeye devam edin arkadaşlar.